Merhaba gençler. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladık. Evet, bugün sizinle kağıttan çiçek yapacağız. Zambak çiçeği yapacağız. Çeşitli renklerde yapabiliriz. Çeşitli boylarda yapabiliriz çiçeğimizi. Bunun için şablonlar hazırladım ben. Evet, iki boy şablonumuz var. Büyük yapmak için ve küçük yapmak için. Birlikte beraber yapacağız şimdi. Şablonu iki türlü hazırlayabiliriz. Ben sizinle beraber yapacağımız çiçeği mor yapmak istedim. Şablonu iki türlü yapabiliriz dediğim gibi. Birincisi şablonumuzu direkt buraya koyup kenarlarından çizerek ardından keserek yapabiliriz. İkincisi şablonumuz büyüklüğünde buradan kağıdı çıkardım ve daha sonra şablonumuzun üzerinden kağıdımızı 3'e katlıyorum. Birinciyi katladık. İkinciyi katlıyorum. Ve daha sonra katladıktan sonra bu sefer tek bir tanesini çiziyorum. Benim seçimim bundan yana oluyor. Çünkü böylelikle 3 yaprak birebir birbirinin aynısı olmuş oluyor. Buradan çiziyorum. Ve ardından makasla kesiyorum. Çok kolay, pratik, yapımı çok kolay. Hem küçüklerle hem yetişkinlerle yapabileceğimiz bir çalışma. Şablonu eğer isterseniz bana mesaj atın. Ben size şablonunu gönderirim. Evet, burayı yapıştırmak için bir pay ayırdım. Buraya yapıştırmak için bir pay ayırdım. Evet, bu çiçeğimizin 3 yaprağı. Çiçeğimizde 2 kat kullandık. Şu şekilde hazırladıklarımdan göstermek istiyorum size. 2 kat kullandık daha dolu ve güzel görünmesi için. Şimdi bu birinciyi hazırladık. Bunu böyle katladıktan sonra bir de ortalarından kat kırıyorum. Sadece yaprağın üstüne kadar değil yalnız. Sadece şu kısmında bir kat kırıyorum. Her biri için yapıyorum. Tam ortasından 2'ye katlıyorum. Masada daha kolay olacak bu. Şu kadar. Yukarıya kadar kıvırmıyorum. Orada iz bırakmasın diye. Birinci yaprağım hazır. Şurasından yapıştıracağım. Yapışkan kullanırken solventli, daha hızlı yapıştıran yapışkanlar kullanabileceğimiz gibi yetişkinlerin ellerine zarar vermemesi açısından su bazlı yapışkan kullanabiliriz. Su bazlı yapışkanlar biraz daha uzun sürede yapışıyorlar. O yüzden biraz bunu sürüyorum. Bunun yapışması için geçen zamanda ben bir diğerini kesiyor olacağım. Evet, bunu böyle yapıştırdım. Bunu bırakıyorum ve diğer parçamızı kesiyorum hemen. Evet, yaptığımız çiçeği annemize, anneannemize, komşumuza, ablamıza hediye edebiliriz ya da kendi masamızı süslemek için yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci parçamı da hazırladım. Ardından bunu da katlıyorum. Şurada bir parça kalmış, hemen orayı da kesiyorum. Ardından bunu da katlıyorum. Birincisi 3'e katlıyorum. Burada katlarken bir makasla bastırabilirsiniz ya da tırnağınızla bastırabilirsiniz. Kat kırması daha iyi olması açısından bastırmak daha iyi oluyor.
Burası yapıştırma payımız. Bunu gene ortasından ikiye katlıyorum. Bunları ortasından ikiye katlıyorum çünkü bir diğer parçasını oturtabilmek için iç içe iki parça koyacağım ya. İçindeki diğer parça böylelikle üst üste denk gelmemesi için, buraya oturması için katlıyoruz. Şimdi bunu yapıştırmadan önce masanın kenarında ben böyle bir kesme tablası kullanıyorum. Masam zarar görmesin, kirlenmesin diye. Masamızın kenarında bunu böyle döndürüyoruz. Kağıdımız dışarıya doğru yaprağın açısını vermek için. Ama döndürürken burayı sert çekerseniz buradan yırtılır. Biraz bastırıyorum ve parmağımla kağıdın üstünden dengeliyorum. Bakın o kendiliğinden yuvarlanıyor. Beğenmezseniz bir kez daha yapabilirsiniz. Bunun dışındaki olsun istediğim için, daha böyle açık olmasını istediğim için bunu burada yaptım. Bunu yapıştırdıktan sonra yapacağım. Bu biraz daha az kıvrılsın istiyorum. Çünkü bu içte kalanı böyle birazcık. Gördüğünüz gibi ona göre daha az kıvırdım ki üst üste oturtacağım birazdan. Şimdi bunu da yapıştırıyorum. Yapıştırıcımızla. Evet, bunu da hazırladıktan sonra bunu da kurumaya bırakıyorum. Ben bunların sapında bir çöp şiş gibi mutfakta kullanılan bir çubuk kullanacağım. Onları da önceden hazırlamıştım. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim sizin için. Evet, 2 tane çiçeğim hazır. Bakın bunlar eğer orta katı kırmasaydık sadece böyle oturabilirlerdi. Ama şimdi orta katı kırdığımız için bu şekilde oturabilecekler birbirinin içine. Biraz kurusun ki açılmasınlar. Biz bu arada ortasının sarısını yapalım. Evet, sarı fon kartonları kestim, hazırladım ben. Küçük birer parça, daha önceden kalmış parçalar da olabilir. Bunu gene ben burada yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra makas yardımıyla ince çizgiler kesiyorum. Ama en altında yaklaşık yarım santimlik boşluk bırakıyorum. Orayı kesmiyorum. Bu şekilde. Eğer isterseniz kısalı uzunlu olsun isterseniz bir kısmını birazcık kısaltabilirsiniz. O zaman daha farklı görünüyor. Etkisi daha havalı oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra kullanacağım çubuğu buraya koyuyorum. Bir kez bunu yuvarlıyorum iyice. Evet, uzun kısmı içeride kalsın. Etkisi daha iyi olacak. Kısa kısmı dışarıda. Bunu böyle hazırladıktan sonra tekrar açıyorum. Ve bu sefer dışarıya doğruydu ya, bakın bunun çöp şişin kenarları yuvarlak. Bu yuvarlaklıktan yararlanıyorum. Ve bunları kağıdı parmağımın arasında sıkıştırarak geriye doğru kıvırttırıyorum. Ve ardından yapıştırıcımı buraya bir parça koyuyorum. Biraz fazla kaçtı. Hemen şuradaki kağıtla alalım. Tablamız zarar görmesin. Evet, ardından bunu buraya yapıştırıyorum. Evet, içinin sarısı da hazır. Dediğim gibi eğer ki bunu yetişkinlerle ya da gençlerle, çocuklarla yapmayıp gençlerle yapıyorsanız solvent bazlı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Solvent bazlı yapıştırıcı kullandığınız zaman çok daha hızlı donar. Ben küçük çocuklara ya da yetişkinlerin ellerine, ciltlerine zarar vermemesi için su bazlı kullanıyorum. Gerekirse isterseniz silikonla da, bir damla silikonla da yapabilirsiniz bunu. Ardından bunu buraya geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya da bir parça yapıştırıcı sürüyorum.
Bunu da buraya takıyorum. Yerleştirirken şu boşluğa yaprağın ortasının gelmesini sağlıyorum. Orayı katladığınız için zaten oturacak o kendiliğinden. Gördüğünüz gibi. Buraya oturttuktan sonra yaprak kıvrımlarını siz tekrardan ayarlayabilirsiniz. Açılarını. Daha çok kıvırmak isterseniz ya da daha az kıvırmak isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. Evet. Bunu kurumaya bırakırken grafon kağıtlarımız var renkli. Buradan ben 2 yeşil kullanmak istedim. Koyu yeşilden yaprak, açık yeşilden de dalı sarmak istedim. Buradakilere bakabiliriz. Bakın 2 kat yeşil koyudan yaprak yaptım. Burada yaprağı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük boyutta bir yaprak da yapabilirsiniz. Evet, şimdi yaprağı ben kesmek için bir tane hazırlamıştım. 2 kat yapıyorum. Gene mum yapıştırıcıdan yararlanıyorum. Daha az zararlı olduğu için. Bunu yapıştırıyorum. Ardından yaprağımı kesiyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi bu saatten sonra yaprağı isterseniz yaprağı 2'ye katlayıp yapabilirsiniz. İsterseniz böyle tek yapabilirsiniz. Yaprağı hazırladım. Şu kalan parçaları atmıyorum. Bunlardan da taç yapraklarını yapacağım. Bu küçük parçalardan da. Şimdi şuraya geliyorum. Birer parça yapıştırıcı sürüyorum. Bunlar taç yapraklarını oluşturuyor çiçeğimizin. Ve ardından taç yapraklarını oluşturduktan sonra ardından şu yeşil yaprağın, yani yeşil ince açık yeşilin arka tarafına mum yapıştırıcıdan böyle bir parça sürüyorum. Zaten grafon kağıdı çok hafif bir kağıt olduğu için çok kolay yapışacaktır. Ve ardından buraya yapıştırmaya başlıyorum. En yukarıdan koyuyorum. Döndüre döndüre aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz indikten sonra buraya yaprağımı koyacağım. Yaprağıma da yapışkan sürüyorum. Buraya yerleştirdim. Evet. Şimdi yeşili aşağıya tekrar devam ediyorum. Döne döne. Çubuğum kapanana kadar yapıyorum. Evet, bu ucunu kesiyorum. Ve tekrar küçük bir parça yapıştırıcı sürüp yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz tamamlandı. Çeşitli renklerde ve çeşitli boyutlarda. Siz de yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.